Gecenin derin sessizliğinde, rüzgar Mora dağlarının eteklerinde tuhaf bir melodi taşıyordu. Sanki rüzgar değil, birinin fısıltıları esiyordu ağaçların arasından. Yüzyıllardır köylüler o ormana lanetli koruluk derdi. Kimi orada kaybolan çobanlardan bahsederdi. Kimi ay ışığında ağaç gövdelerine işlenmiş garip sembollerden, ama herkesin bildiği tek şey şuydu: güneş battıktan sonra o ormana girilmezdi. Bir akşam köyün gençlerinden Elif, bu efsanenin sadece korkakların uydurması olduğunu kanıtlamak istedi. Yanına sadece bir fener, bir defter ve büyükannesinden kalan küçük bir muska aldı. "Bir gece orada kalacağım," dedi. "Ve sabah geri dönüp hepsini yazacağım." Fakat ormana ilk adımını attığında fenerinin ışığı titredi. Yaprakların arasından bir çocuk sesi duyuldu. Ama o ses ne tam yakından ne de uzaktan geliyordu. "Geri dön," dedi fısıltı. Elif nefesini tuttu. Orman sanki onu izliyordu. Elif, fenerinin titreyen ışığıyla önünü aydınlatmaya çalışırken her adımda toprağın sesi değişiyordu. Bir yerde kuru yaprakların çıtırtısı, bir adım sonra çamur gibi bir zeminin iç çekişi, ama en tuhafı, ormanın derinliklerine indikçe rüzgarın sesi kesilmişti. Ne bir kuş ötüyordu, ne bir yaprak kımıldıyordu. Sanki orman nefesini tutmuştu. Elif korkusunu bastırmak için mırıldandı. Yalnızca bir orman, sadece bir orman. Tam o sırada fenerin ışığı bir taş duvarın üzerinde parladı. Mos kaplı, yarısı toprağa gömülmüş taşlar, ama yüzeylerinde garip spiral semboller vardı. Ve ortasında küçük, siyah bir el izi. Elif parmak uçlarını uzattı. Taşa dokunduğu anda bir soğuk dalga vücudundan geçti. O anda çevresinde yankılanan fısıltılar bir melodiye dönüştü. Sanki biri eski bir dilde dua ediyordu. Ya da uykusundan uyanan bir şey tekrar nefes almıştı. Elif geri çekildiğinde duvarda bir çizik fark etti. "İkinci geceye kalırsan yollar birbirine karışır." Bir anda arkasından bir gölge geçti. Ama döndüğünde sadece sis vardı. Sis ve onun içinden yavaşça yükselen bir silüet. Sis dağıldığında Elif, yerde bir şeyin parladığını fark etti. Islak toprağın arasında paslanmış bir kilitli defter, sayfaları nemden kıvrılmış, kapağında solmuş bir mühür vardı. Mührün ortasında tanıdık bir sembol, o spiral işareti. Elif defteri açmaya çalıştı. Ama kilit pasla birleşmişti. Bir anlık cesaretle fenerin sap kısmını kullandı ve kilit kırılır kırılmaz rüzgar aniden geri döndü. Sayfalar kendi kendine çevrilmeye başladı. Yalnızca bir cümle durdu gözlerinin önünde: "Eğer bunu okuyorsan, orman seni de seçti demektir." Elif'in kalbi hızlandı. Sayfalarda bir ismin tekrarlanıp durduğunu fark etti: Leyla. Bazı cümleler neredeyse okunmaz halde olsa da her birinde aynı tema vardı: korku, ışık ve kaybolan yollar. Bir satırda şöyle yazıyordu: "Üçüncü gece göl çağırır. Suyun yüzeyinde kendi suretini görürsen artık geri dönemezsin." Elif'in feneri bir kez daha titredi. Bu kez rüzgar değil, toprağın altından gelen bir uğultu vardı. Sanki ormanın kalbi atıyordu, yavaş ama güçlü. Defterin son sayfasında karalanmış bir çizim, karanlık bir göl ve gölün ortasında duran bir kadın silüeti. Kadının elinde ise Elif'in taşıdığı muskaya benzeyen bir kolye. Elif nefesini tuttu, muskasına baktı ve ilk kez gerçekten yalnız olmadığını hissetti. Elif günlüğü göğsüne bastırarak ilerledi. Adımlarının sesi artık yankılanmıyordu. Çünkü toprağın yerine soğuk, gri bir taş yol almıştı. Ormanın derinlikleri karanlıkla değil, sanki zamanla doluydu. Her ağacın gövdesinde geçmişe ait bir an asılı gibiydi. Birinde bir çocuk gülüyordu, bir diğerinde bir asker ağlıyordu ve hepsi donmuştu. Elif, fenerin ışığında küçük bir açıklığa ulaştı. Önünde rüzgarın bile kıpırdatamadığı sessiz bir göl uzanıyordu. Yüzeyi cam gibi düz ve hareketsizdi. Fakat suya eğildiğinde kendi yansımasını göremedi. Bunun yerine suda başka biri vardı. Uzun,
saçlı bir kadın. Bembeyaz elbisesi suyun içinde dalgalanıyor ama su hiç hareket etmiyordu. Elif geri çekildi. Kalbi boğazına düğümlendi. Tam o sırada gölün kenarında bir şey fark etti. Yarı gömülmüş eski bir kolye. Kolyenin ortasında spiral sembolü ve arkası kazınmıştı. Leyla, 1893. Bir anda gölün yüzeyi çatladı. Bir çatlak, ardından bir diğeri ve sanki cam değil, zaman kırılıyordu. Elif'in etrafındaki orman bir anlığına aydınlandı. Yıldırımlar değil, anı parçaları gökyüzünde parlıyordu. Bir çocuğun kahkahası, bir melodinin yankısı, bir çığlık, hepsi aynı anda, aynı yerde dondu. O an Elif, defterin son cümlesini hatırladı. Zaman durduğunda, geçmiş senin adını fısıldar. Ve o fısıltı, şimdi suyun altından yükseliyordu. Elif, gölün kenarında diz çökmüş haldeydi. Adını fısıldayan ses, suyun içinden geliyordu. Ama bu bir yankı değil, sanki kendi kalbinden çıkan bir hatıraydı. Elif'in parmakları istemsizce suya uzandı ve dokunduğu anda her şey değişti. Göl bir ayna gibi parladı. Sudan bir görüntü belirdi. Sisli bir köy, 100 yıl öncesi. Kadınlar kuyudan su çekiyor. Çocuklar koşuyordu. Ama köyün ortasında bir kız duruyordu. Saçları Elif'inkiyle aynı, gözleri aynı renkti. Göl, Elif'e o kızın adını fısıldadı. Leyla. Leyla, Mora köyünün şifacısıydı. Hastalara umut olurdu. Ama bir gece köyde salgın çıktı. Köylüler, lanet senin bitkilerindedir diye onu suçladı. Ve o gece fenerlerle ormana sığınmak zorunda kaldı. Elif, gözyaşlarını tutamadı. Gölün içinde gördüğü Leyla, kendi muskasıyla aynı muska takıyordu. O an anladı. Bu muska, kan bağıyla taşınan bir mirastı. Leyla onun atasıydı ve lanet, kendi ailesinin hikayesiydi. Gölün sesi değişti. Fısıltılar yerini yankılara bıraktı. Lanet intikam için değil, hatırlanmak içindir. Elif dizlerinin üzerine çöktü. Rüzgar, ormanın içinden geçerken, yüzyıllardır sessiz olan kuşlar birden ötmeye başladı. Zaman yeniden akıyordu. Ama gölün ortasında hala bir silüet vardı. Leyla gülümseyerek ona bakıyordu ve yavaşça suyun derinliklerine çekildi. Işık söndü. Sessizlik geri döndü. Elif'in elinde artık yalnızca bir şey kalmıştı. O kolye ve içinden çıkan küçük bir not. Her lanet bir hatıradır. Onu taşıyan unuttuğunda dünya yeniden başlar. Sabahın ilk ışıkları Mora Dağları'nın doruklarına vururken Elif gözlerini açtı. Çevresinde sessizlik değil, hayat vardı. Kuş sesleri, rüzgarın uğultusu, yaprakların hışırtısı, hepsi geri dönmüştü. Bir an rüya gördüğünü sandı ama avucunun içindeki kolye hala oradaydı. Ve kolyenin üzerindeki spiral sembol artık soluk bir ışıkla parlıyordu. Elif ayağa kalktı, göle son kez baktı. Su berraktı ama derinlerde bir çift göz ona bakıyordu. Leyla'nın gözleri. Bu kez korku yoktu, sadece huzur. Elif geri dönmek için ormandan yürümeye başladı. Ağaçların arasından geçerken gövdelere oyulmuş sembollerin yavaşça kaybolduğunu gördü. Sanki orman bir yükten kurtulmuştu. Köyün sınırına vardığında güneş tam doğuyordu. Köylüler şaşkınlıkla ona baktı. Çünkü Elif 3 gündür kayıptı. Ama o yalnızca bir gece geçtiğini sanıyordu. Evine vardığında masanın üzerinde eski bir gazete buldu. Tarihi 1893 ve manşette bir haber. Mora köyünün lanetli ormanında kaybolan genç kız hala bulunamadı. Elif'in eli titredi. Aynaya baktı ve yansımasında bir anlığına başka bir yüz gördü. Leyla'nın. Gözleriyle birbirine baktılar ve o anda Elif'in kulağına tanıdık bir ses fısıldadı. Artık yalnız değilsin. Fener kendi kendine yandı ve alevin içinde spiral sembolü bir kez daha belirdi. Sonra ışık sönmeden önce orman bir kez daha fısıldadı. Bazı lanetler sona ermez. Sadece yeni bir hikayeye dönüşür. Ve şimdi her hikayenin sonunda olduğu gibi burası Hande ile zamansız yolculuklar ve hikayeler asla bitmez.
Yeni bir zamanda, yeni bir efsanede görüşünceye dek hoşça kalın.